Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi, 1326 yılında damla illeti hastalığından vefat etmiştir. Osmanlı'da en uzun ömürlü padişah olan Orhan Gazi, 82 yaşında Bursa'da vefat etmiştir. Bazı kaynaklara göre tahtı oğlu Şehzade Murad'a bıraktıktan sonra, bazı kaynaklara göre ise tahttayken veba hastalığından vefat etmiştir. Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun'un oğlu olan Sultan 1. Murat, Osmanlı padişahları arasında savaş meydanında şehit olan ilk ve tek padişahtır. 1389 yılında 1. Kosova Savaşı'ndan sonra savaş alanını dolaşırken bir Sırp askeri tarafından hançerlenerek şehit edilmiştir. İç organları öldüğü yere gömülen Sultan Murat Hüdavendigar'ın cenazesi, saltanat iddiası güder gerekçesiyle Kosova'da boğdurulan oğlu Şehzade Yakup'un cenazesiyle birlikte Bursa'ya götürülerek Çekirge semtindeki türbeye defnedilmiştir. Sultan 1. Murat ile Gülçiçek Hatun'un oğlu olan Yıldırım Bayezid, babasının Kosova Savaşı'nda öldürülmesinin ardından savaş meydanında padişah olmuş, Timur'la yaptığı Ankara Savaşı'nda tutsak düşerek Akşehir'de ölmüştür. Anadolu'da gittiği yerlere Yıldırım Bayezid'i de götüren Timur, savaştan birkaç ay sonra Yıldırım Bayezid'in hastalanması üzerine tedavisi için hekimlerini görevlendirdikten sonra Semerkand'a hareket etmiştir. Kaynaklarda romatizma ve bronşit hastalığı bulunan Yıldırım Bayezid'in tutsaklık evresinde bu hastalıklarının ilerlediği, daha ciddi hastalıklara yakalandığı, zehirlendiği ya da intihar ettiği gibi rivayetlere yer verilir. Behişti, ateşli bir hastalıktan İbn Arapşah eceliyle öldüğünü belirtir. Bizans tarihçisi Dukas'a göre ise kendini zehirlemiştir. Ölümünün ardından cenazesi 1404 yılında Bursa'ya getirilip adına yapılan caminin yanına defnedilmiştir. Yıldırım Bayezid ile Devlet Hatun'un oğlu olan Sultan Çelebi Mehmet, Yıldırım Bayezid'in Timur'a esir düşmesinin ardından yaşanan Fetret devrini sonlandırarak tahta geçmiştir. Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak anılan Sultan Çelebi Mehmet, bir süre avı sırasında at sırtında felç geçirdikten sonra düşüp yaralanmıştır. Ölüm döşeğindeyken vezirlerini çağırarak, "Tez oğlum Murad'ı getirtin, ben bu döşekten kalkamam. Murat gelmeden ölürsem fitne çıkar. Tedarik görün, ölümümü gizleyin." vasiyetinde bulunmuştur. Ölümü o sırada Amasya valisi olan Şehzade Murad'ın Bursa'ya ulaşmasına değin 42 gün gizlenmiştir. Durumdan şüphelenen ve ayaklanma başlatmak üzere olan askerleri yatıştırmak için mumyalanmış cesedinin kaftan giydirilip başına sarık konularak pencere önüne oturtulduğu, ellerinin oynatıldığı, askere geçit yaptırıldığı rivayet edilir. II. Murad'ın Bursa'da tahta çıkmasından sonra ölümü duyurulan Sultan Çelebi Mehmet'in cenazesi Edirne'den Bursa'ya getirilip Yeşil Türbe'de defnedilmiştir. Amasya'da doğan ve 17 yaşında padişah olan Sultan II. Murat, 47 yaşında hastalanarak Edirne Sarayı'nda vefat etmiştir. Oğlu II. Mehmet, Edirne'ye gelip tahta oturuncaya kadar ölümü 19 gün gizlenmiştir. Cenazesi, vasiyetine uygun olarak Bursa'ya götürülüp sanduka veya lahite konulmadan doğrudan toprağa gömülmüştür. Mezarın üstü yağmur alacak şekilde açık bırakılmış, etrafı hafızların gelip Kur'an-ı Kerim okuyabileceği şekilde yapılmıştır. II. Murad ile Hüma Hatun'un oğlu olan Fatih Sultan Mehmet 1430 yılında dünyaya gelmiştir. 2 kere tahta çıkan ve İstanbul'u fethederek Osmanlı Devleti'nin payitahtı yapan Fatih Sultan Mehmet, Bizans İmparatorluğunu tarihten silerek adını dünyaya duyurmuştur. 1481 yılında çıktığı bir sefer sırasında Maltepe'de hastalanan Fatih Sultan Mehmet, Gebze yakınlarındaki Tekür Çayırı'nda 51 yaşındayken vefat etmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in hastalığı konusunda çeşitli rivayetler vardır. Bazı kaynaklar gut hastalığından vefat ettiğini bildirirken Aşıkpaşazade tarihinde ise hem padişahın zehirlendiği hem de hekimlerin yanlış tedavi uyguladığı kuşkusunu uyandırıcı imalar vardır. Tarihçi Neşri, Fatih'in ölümünün gizlendiğini, cenazesinin İstanbul'a kapalı bir arabayla gizlice getirildiğini aktarmaktadır. Şehzadeler arasındaki taht mücadelesi ve İstanbul'da çıkan karışıklıklar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet'in cenazesinin unutulduğu ve bu yüzden kokmaya başladığı rivayet edilir. 30 yıllık saltanatında 2 imparatorluğa, 4 krallığa, 6 prensliğe, 5 dukalığa son veren Fatih Sultan Mehmet'in ölümünün ardından Venedik'te şenlikler düzenlenmiş, Büyük Kartal öldü diye kutlanmış, Papa'nın buyruğuyla kiliselerde şükür ayinleri yapılmıştır.
Fatih Sultan Mehmed'in cenazesi 2. Bayezid'in tahta çıkmasının ardından kendi adına yapılan caminin içerisindeki türbeye defnedilmiştir. Önceki tüm Osmanlı padişahlarının cenazesi Bursa'da defnedilmişken İstanbul'a defnedilen ilk Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed olmuştur. Fatih Sultan Mehmed ile Gülbahar Hatun'un oğlu olan Sultan II. Bayezid İstanbul'da tahta çıkan ilk padişahtır. Aynı zamanda tahttan indirilen padişahların da ilkidir. Saltanatının ilerleyen yıllarında gut hastalığının ilerlemesiyle şehzadelerin arasında taht mücadelesi hızlanmaya başlamıştır. Şehzadeler arasında Yeniçerilerin desteğini alan Trabzon Sancakbeyi Şehzade Selim, İstanbul'a gelerek Sultan II. Bayezid'i tahtı kendisine bırakmaya zorlamıştır. 24 Nisan 1512 günü Kapıkullarının da bulunduğu Ayak Divanı'nda II. Bayezid tahtı Şehzade Selim'e bırakmıştır. Saltanatı oğluna bırakan II. Bayezid daha sonra Dimetoka'ya doğru hareket etmiştir. Sultan I. Selim babasının bindiği taht-ı-revanın yanında Edirne Kapı'ya kadar yaya yürümüştür. II. Bayezid hastalığı sebebiyle 1512 yılında Dimetoka'ya ulaşamadan yolda vefat etmiştir. Bazı kaynaklar II. Bayezid'in oğlu tarafından zehirlenerek öldürüldüğünü rivayet etmektedir. Bir Yahudi aracılığıyla kendisine ecel şerbeti içirten oğlu Selim'e "Kılıcın keskin olsun ama ömrün kısa" diyerek beddua ettiğini, çekmecedeki mola sırasında abdest alırken sakalının topak topak eline gelmesinden zehirlendiğini anladığı rivayet edilir. Eyüp Sultan semtinde üstü açık bir türbeye defnedilmesini vasiyet etmesine karşın İstanbul'a getirilen cenazesi kendi adını taşıyan caminin kıble tarafına gömülmüş ve daha sonra üzerine türbe yapılmıştır. Amasya'da dünyaya gelen Yavuz Sultan Selim sadece 8 yıl tahtta kalmasına rağmen tarihçiler tarafından 8 yıla 80 yıllık iş sığdırmayı başaran padişah olarak nitelendirilmiştir. Saltanatı süresince uzun süren seferlere çıkan Yavuz Sultan Selim, yeni bir sefer arefesinde hastalanarak vefat etmiştir. Yavuz Sultan Selim'in Edirne'ye hareket etmek üzereyken sırtında uç gösteren çıbanın hızla büyüdüğü, Nedim'i Hasancan'ın eliyle yoklayıp çıbanın ucunu sıkması sonucu yaranın birden azdığı ve ağrıların vücuduna yayıldığı rivayet edilir. Buna rağmen Edirne'ye hareket eden Yavuz Sultan Selim, Çorlu yakınındaki Sırt köyünden ileriye gidemeyerek burada kurulan çadırda tedaviye alınmıştır. Hekimbaşı Ali Çelebi ve hekimler yanık yarası tanısı koyarak zift yakısı uygulamışlardır. Durumu iyice kötüye gittiği için Manisa valisi olan Şehzade Süleyman'a gelmesi için haber gönderilmiştir. Yavuz Sultan Selim'i arabayla İstanbul'a götürmek için hazırlıklar yapıldığı sırada 21 Eylül 1520 günü vefat etmiştir. Yeniçerilerin ayaklanmasından korkulduğu için ölümü gizlenmek zorunda kalınmıştır. Yavuz Sultan Selim'in cenazesi çadırda yıkanıp kefenlenerek yatağının bulunduğu yere geçici olarak defnedilmiştir. Bozdağ yaylağından 4 günde Üsküdar'a gelen ve bir kadırgayla İstanbul'a geçen Şehzade Süleyman 30 Eylül günü Topkapı Sarayı'nda tahta oturmuştur. Bu olayın ardından Yavuz Sultan Selim'in ölüm haberi duyurulmuş ve cenazesi çadırdan çıkarılarak İstanbul'a getirilmiştir. Zembilli Ali Efendi'nin Fatih Camii'nde kıldırdığı cenaze namazının ardından Mirza Sarayı'nda defnedilen Yavuz Sultan Selim için oğlu Kanuni Sultan Süleyman 1522 yılında bir türbe yaptırmıştır. Yavuz Sultan Selim ve Hafsa Sultan'ın oğlu olan Kanuni Sultan Süleyman 46 yıl tahtta kalarak Osmanlı padişahları arasında en uzun süre tahtta kalan ve en fazla sefere çıkan padişah olmayı başarmıştır. Ömrü at sırtında seferden sefere koşmakla geçen Kanuni, 71 yaşında çıktığı Zigetvar Seferi sırasında vefat etmiştir. İlerleyen yaşına ve gut hastalığına aldırış etmeden ordunun başında sefere çıkan Kanuni Sultan Süleyman ve ordusu uzun ve zorlu bir yolculuğun ardından Zigetvar'a ulaşmıştır. Yaklaşık bir ay süren kuşatmaya rağmen kale bir türlü ele geçirilememiş, 7 Eylül 1566 gecesi nikris, dizanteri, felç yahut anjinden dolayı vefat etmiştir. Sokullu Mehmet Paşa, kuşatmanın sekteye uğramaması adına Kanuni'nin ölümünü gizlemek istemiştir. Kendi maiyeti dışında vezirlerden dahi saklamak istemiştir. Bunun için padişahın cenazesi kokmaması için iç organları çıkarılarak çadırın içine gömülmüş, bedeni ise mumyalanmıştır. Çadırda kendi maiyetiyle bir de cenaze namazı kıldırmıştır. Kalenin fethedilmesinin ardından gelenek gereği padişahın zafer kazanan orduyu selamlaması gerekmekteydi.
Sokullu, padişahın kıyafetlerini giydirerek tahta oturtmuş ve çadırın içerisinden orduyu selamlatmıştır. Ardından Şehzade Selim'e haber göndererek orduyu karşılaması için Belgrad'a çağırmıştır. Bu olayın ardından dönüş yolculuğuna başlanmış, ordu Belgrad'a geldiğinde padişahın ölümü Sokullu Mehmet Paşa tarafından duyurulmuştur. Tarihçi Selanik'i dönüş yolculuğunda Kanuni'ye çok benzeyen Hasan Ağa'ya padişahın elbiseleri giydirilip saltanat arabasına bindirildiğini, arada perdeyi aralayıp sağa sola selam verdiğini, bu şekilde dönüş yolculuğunda Kanuni'nin ölümünün gizlendiğini aktarmaktadır. Padişahın ölümünün duyurulmasının ardından cenazesi ivedilikle İstanbul'a gönderilmiş, Süleymaniye Camii'nde Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından türbesine defnedilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman ile Hürrem Sultan'ın oğlu olan Sultan II. Selim 1566 yılında padişah olmuştur. 8 yıl tahtta kalan Sultan II. Selim 1574 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Fetihten sonraki padişahların beşincisi olduğu halde İstanbul'da ölen ilk Osmanlı padişahı Sultan II. Selim'dir. İçkiden kaynaklanan rahatsızlığının artması sonucu tövbe eden Sultan II. Selim'in sağlığı hızla bozulup vücudunun zayıf düştüğü rivayet edilmektedir. Hekimler bu durumu içkinin birdenbire kesilmesine bağlamışlardır. II. Selim'in hekimlerin ilaç olarak verdiği içkileri tövbe ettiği için kabul etmediği de rivayet edilmektedir. Hastalığının ilerlemesinin ardından komaya giren Sultan II. Selim 15 Aralık Çarşamba günü vefat etmiştir. Sultan II. Selim'in ölüm sebebiyle alakalı hummaya yakalandığı, hamamda ayağa kayıp düştüğü, yakı tedavisi uyguladığı için öldüğünü bildiren kaynaklar da vardır. Sultan II. Selim'in ölümü Haseki Nurbanu Sultan'ın isteğiyle ilan edilmemiş, cenazesi sarayın buzluğuna indirilip saklanmıştır. Manisa valisi olan Şehzade Murad'a haber gönderilip İstanbul'a çağrılmıştır. İstanbul'a gelen 3. Murat, cülus töreninden sonra babasının ve boğdurduğu 5 kardeşinin cenazelerini Ayasofya Camii'nin bahçesinde yapımı süren türbeye defnettirmiştir. Sultan II. Selim ile Nurbanu Sultan'ın oğlu olan Sultan 3. Murat, 1574 yılında tahta çıkmıştır. Osmanlı Devleti'nin 12. padişahı olan Sultan 3. Murat, padişahlığı döneminde İstanbul'dan hiç ayrılmamıştır. 21 yıl boyunca padişahlık yapan Sultan 3. Murad'ın ölümüyle alakalı bazı rivayetler vardır. Ölümünden bir süre önce soğuk algınlığı sebebiyle rahatsızlandığı, bazı kaynaklarda böbrek taşı sebebiyle buz tedavisi gördüğü için soğuk aldığı, bazı kaynaklarda ise mide rahatsızlığı yaşadığı belirtilmektedir. Hekimi Domenico Hierosilimitano, padişahın ölümünü böbrekle ilgili bir hastalığa bağlamıştır. Hastalığının ardından kısa bir süre sonra vefat eden padişahın ölüm haberi gizli tutulmuş, divandaki işler normal seyrinde yapılmış, Manisa'da bulunan Şehzade Mehmet'e haber gönderilerek İstanbul'a çağrılmıştır. Şehzade Mehmet'in tıpkı babasının 20 yıl önce yaptığı gibi kar kış demeden Mudanya'ya inip rastladığı ilk tekneyle İstanbul'a gelmesi ve tahta geçmesinden sonra Sultan 3. Murad'ın ölüm haberi duyurulmuştur. Cenazesi törenle kaldırılıp Ayasofya Camii'nin avlusunda Sultan II. Selim Türbesi'nin yanına defnedilmiştir. Cenaze töreninin ardından Şehzade Mehmet 19 kardeşini boğdurarak 3. Murad'ın yanına defnettirmiş, daha sonra buraya bir türbe yaptırmıştır. Sultan 3. Murad ile Safiye Sultan'ın oğlu olan Sultan 3. Mehmet, sancaktan gelip tahta çıkan sonuncu Osmanlı şehzadesidir. Tahta çıktığı gün 19 erkek kardeşini birden boğdurarak olumsuz bir iz bırakmıştır. Sultan 3. Mehmet, 1603 yılında 38 yaşındayken rahatsızlanmış ve tanı konulamayan rahatsızlığının 4. gününde vefat etmiştir. Cenazesi Ayasofya'da babası 3. Murad'ın türbesinin yanına gömülmüştür. Osmanlı Devleti'nin 14. padişahı olan Sultan 1. Ahmet, 14 yaşında padişah olmuş, 14 yıl tahtta kaldıktan sonra 28 yaşında vefat etmiştir. 1617 yılında aniden rahatsızlanan sultana hekimler sıtma tanısı koymuştur. Hastalık umulmadık bir şekilde ilerlemiş, muhtemelen mide kanserinden vefat etmiştir. Sultan 1. Mustafa, Osmanlı'da kardeşinin yerine tahta geçen padişahların ilkidir. 3 ay süren ilk saltanatı ardından 4 yıl boyunca kafes hayatı yaşamıştır. Genç Osman vakasından sonra ikinci kez tahta çıkarılmıştır. İkinci saltanatı da çok uzun sürmeyen Sultan 1. Mustafa, akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle 1623 yılında tahttan indirilerek eski dairesine kapatılmıştır.
ölümüyle alakalı bazı rivayetler vardır. Bazı kaynaklara göre Sultan 4. Murat tarafından öldürtüldüğü rivayet edilir. Naima ise 16 yıl sarayda tutulduğunu, 1639 yılında öldüğünü belirtir. Sultan 1. Ahmed ile Mahfiruz Sultan'ın oğlu olan Sultan 2. Osman, en genç yaşta ölen Osmanlı padişahıdır. Ayrıca ayaklanmada öldürülen ilk padişahtır. Orduda yenilikler yapmayı planlayan Sultan II. Osman, hacca gitme bahanesiyle İstanbul'dan ayrılmak, Anadolu'da ve Suriye'de düzenli ordu kurduktan sonra İstanbul'a gelip Kapıkulu ocaklarını kaldırmak istiyordu. 1622 yılında hazırlıklarını hızlandıran Sultan II. Osman, durumu öğrenen ve ayaklanma başlatan askerler tarafından yakalanarak Yedikule zindanlarına götürülmüştür. Burada birçok kötü muameleye maruz kalan Sultan II. Osman, askerler tarafından boğularak öldürülmüştür. Sultan 1. Ahmet ile Mahpeyker Kösem Sultan'ın oğlu olan Sultan 4. Murat, annesinin naibeliğinde geçen ilk saltanat yıllarından sonra zamanla yönetimi eline almış, getirdiği kural ve yasaklarla ülkede adeta sıkı yönetim ilan etmiştir. Osmanlı Devleti'nin en karışık dönemlerinden birinde tahta geçmesine rağmen getirdiği kurallar ve uyguladığı cezalarla düzeni sağlamayı başaran Sultan 4. Murat, 17 yıl tahtta kaldıktan sonra gut hastalığından vefat etmiştir. Sultan 1. Ahmet ile Mahpeyker Kösem Sultan'ın oğlu olan Sultan İbrahim, 23 yıl kafes hayatı yaşadığı ve her an ölüm korkusuyla yüz yüze kaldığı için psikolojik açıdan problemler yaşamıştır. 8,5 yıl süren hükümdarlığının ardından devlet ileri gelenleri tarafından devletin geleceğini tehlikeye atan davranışları sebebiyle tahttan indirilmiş, yerine Sultan 4. Mehmet tahta çıkarılmıştır. Annesi Kösem Sultan'ın onayı ile tahttan indirilen Sultan İbrahim duruma itiraz etmesine rağmen Kafes kasrına götürülerek burada hapsedilmiştir. Kaçabileceği endişesiyle hapsedildiği köşkün pencereleri ve kapıları tuğla ile örülmüştür. Kafes hayatından çok zindan azabına dönüşen bu durum karşısında Sultan İbrahim'in psikolojisi iyice bozulmuş, durmadan bağırıp çağırmaya başlamıştır. Sultan İbrahim'in çığlıklarını duyan Enderun halkı ve bazı Kapıkulu sipahileri bu eziyetin bitmesini ve eski padişahın serbest bırakılmasını istemişlerdir. Bu istekler zamanla yerini eylemlere bırakınca olacaklardan endişelenen devlet erkanı Şeyhülislam'dan Sultan İbrahim'in öldürülmesi için fetva almışlardır. 18 Ağustos 1648 yılında saraya gelen Vezir-i Azam ve Şeyhülislam ile Bostancıbaşı, cellatları alıp örülen duvarları yıkıp Kafes kasrına girmişlerdir. Sultan İbrahim'in bağırıp çağırmasından korkup bir köşeye saklanan cellat Kara Ali'yi Sofu Mehmet Paşa değnekle vurup tekrar içeri sokmuştur. Elinde Kur'an-ı Kerim olan Sultan İbrahim, Şeyhülislam'a dönüp "Baka Abdurrahim, işte Kitabullah, beni ne hükümle öldürtürsün?" diye bağırırken cellatlar kement atıp boğmuşlardır. Sultan İbrahim'in cenazesi Hasoda avlusuna çıkarılıp namazı kılındıktan sonra Ayasofya'da eskiden vaftizhane olan Sultan 1. Mustafa'nın defnedildiği yere defnedilmiştir. 6,5 yaşında tahta çıkan Sultan 4. Mehmet, Osmanlı Devleti'nde en küçük yaşta tahta çıkan padişah olmuştur. 39 yıl tahtta kalan Sultan 4. Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra en uzun süre tahtta kalan ikinci padişah olmuştur. Ava olan merakı yüzünden tarihte Avcı Mehmet olarak anılmıştır. Av merakı ve 2. Viyana bozgunu sebebiyle ordunun ve devlet erkanının oy birliği ile 8 Kasım 1687 günü tahttan indirilmiştir. Bundan sonraki ömrü kafes hayatı şeklinde geçmiştir. 6 Aralık 1693'te Edirne'de vefat eden Sultan 4. Mehmet'in cenazesi İstanbul'a gönderilmiş ve Yeni Camii'deki türbesine annesi Turhan Sultan'ın yanına defnedilmiştir. 40 yıl kadar kafes hayatı yaşayan Sultan II. Süleyman 4 yıl padişahlık yapmıştır. Uzun süredir muzdarip olduğu istiska sebebiyle 14 gün ağır bir hastalık sürecinin ardından Edirne'de vefat etmiştir. Cenazesi İstanbul'a getirilerek Süleymaniye Camii yanında Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'ne defnedilmiştir. 43 yıl kafes hayatı yaşayan Sultan II. Ahmet'in bünyesi zayıf düşmüş, gut ve istiska hastalıklarına yakalanmıştır. 3 yıl, 7 ay, 14 gün saltanat sürdükten sonra 6 Şubat 1695 günü Edirne'de vefat etmiştir. Cenazesi İstanbul'a gönderilerek Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'ne defnedilmiştir. Edirne'de doğan Sultan II. Mustafa, 1695 yılında Osmanlı Devleti'nin 22. padişahı olarak Edirne'de tahta geçmiş ve yine Edirne'de tahttan indirilmiştir.
İstanbul'da artan sorunlar, isyanlar, saray entrikaları, padişahları Edirne'de kalmaya itmiş, bu durumda sahipsiz kalan İstanbul'un sorunları da giderek artmıştır. Padişahın Edirne'de olmasını fırsat bilen ve İstanbul'da dilediği gibi davranan yöneticilerin oluşturduğu olumsuz tabloya, İstanbul'daki hayat pahalılığı, yolsuzluklar, Anadolu'daki eşkıyalıklar ve can güvenliği gibi sorunlar da eklenince halkın memnuniyetsizliği en üst seviyeye çıkmıştır. İstanbul'daki 200 cebecinin ulufelerini alamamalarıyla başlayan ayaklanmaya esnaf ve yeniçeriler de katılmış, padişahın İstanbul'a dönmesi ve Şeyhülislam Feyzullah Efendi ve oğullarının yargılanması taleplerini bir heyetle Edirne'ye göndermek istemişlerdir. Edirne'ye doğru yola çıkan heyet, Feyzullah Efendi'nin Edirne'den sevk ettiği bostancılar tarafından tutuklanarak taleplerini içeren arıza Sultan II. Mustafa'ya iletilmeden yakılmıştır. Bunu öğrenen ayaklanmacılar, Sultan II. Mustafa'nın tahttan indirilip yerine Sultan III. Ahmet'in tahta çıkması için kalabalık bir grup halinde Edirne'ye yürümüşlerdir. Sultan II. Mustafa, ilk başlarda Edirne halkından bir ordu kurulmasını istese de daha sonra bu ordunun kendisini koruyamayacağını anlamış ve 22 Ağustos 1703 günü tahttan çekilerek yerini kardeşi III. Ahmet'e bırakmıştır. İstanbul'da Kafes Kasrı'na kapatılan Sultan II. Mustafa, 4 ay süren tutukluluğundan sonra ya üzüntüden yaşam isteğini yitirerek ya da bilinmeyen bir sebepten vefat etmiştir. Cenazesi Yeni Camii Türbesi'nde babaannesi Hatice Turhan Sultan'ın yanına defnedilmiştir. 30 yaşındayken Edirne'de tahta çıkan Sultan III. Ahmet, patrona Halil ayaklanmasından sonra tahttan indirilmiştir. 27 yıl tahtta kalan Sultan III. Ahmet, 1730 yılında başlayan isyan olayından sonra tahtı yeğeni Şehzade Mahmud'a bırakmıştır. 6 yıl boyunca kafes hayatı yaşayan Sultan III. Ahmet, 1736 yılında vefat etmiştir. Cenazesi, babaannesi Hatice Turhan Sultan'ın türbesine defnedilmiştir. Ölümüyle alakalı en ilginç rivayete sahip olan padişah Sultan I. Mahmud'dur. Babası Sultan II. Mustafa'nın 1703 yılında tahttan indirilmesinin ardından 27 yıl boyunca kafes hayatı yaşayan Sultan I. Mahmud, 1730 yılında patrona Halil isyanının ardından tahta çıkmıştır. Zayıf bünyeli, kambur ve hastalıklı olan Sultan I. Mahmud, 24 yıl tahtta kaldıktan sonra 13 Aralık 1754 günü Cuma selamlığı dönüşünde Demir Kapı'dan girerken atının üstünde yığılmıştır. Rikab ağaları padişahı kucaklayıp atından indirdiklerinde ölmüş olduğunu görmüşlerdir. Kardeşi 3. Osman'ın cülus hazırlıkları yapılırken günlerin kısa olması dikkate alınarak cenazesi ivedilikle kaldırılıp babası 2. Mustafa'nın yanına defnedilmiştir. Rivayete göre aslında o gün Sultan I. Mahmud'un uzun bir baygınlık ya da kriz geçirdiği, ölü sanılıp diri diri gömüldüğü, gömüldükten sonra başucunda Kur'an-ı Kerim okuyan hafızların mezardan boğuk sesler geldiğini duyup kaçıştıkları anlatılmaktadır. 4 yaşında başlayan kafes hayatı tam 51 yıl süren, çocukluğunu, gençliğini ve ihtiyarlığını güneş almayan, pencerelerinden dış dünyanın görünmediği dairesinde geçiren Sultan III. Osman, 55 yaşında tahta çıkmış, 3 yıldan az süren saltanatının ardından 1757 yılında vefat etmiştir. Uyluğundaki kurturu adı verilen kanser oluşumuna hekimlerin müdahalesi sonucu durumu ağırlaşmış ve bu sebepten vefat etmiştir. Cenazesi Yeni Camii Türbesi'ne defnedilmiştir. 27 yıl kafes hayatı yaşayan Sultan III. Mustafa 40 yaşında tahta çıkmıştır. Kafes hayatı yıllarında şehzadelerin zehirlenerek öldürülmelerinden korktuğu için kendine çeşitli panzehirler hazırlamıştır. Rivayete göre birkaç kez zehirlenmiş fakat kurtulmayı başarmıştır. 17 yıl tahtta kalan Sultan III. Mustafa, başta istiskal olmak üzere bazı ölümcül hastalıklar sebebiyle 57 yaşındayken vefat etmiştir. Cenazesi Laleli'deki türbesine defnedilmiştir. 5 yaşında başlayan kafes hayatı, 44 yıl süren Sultan I. Abdülhamid, 49 yaşında tahta çıkmıştır. 15 yıl süren padişahlığının ardından 8 Nisan 1789 yılında nezleden vefat etmiştir. Kaynaklara göre Sultan I. Abdülhamid'in ölmeden bir süre önce Avusturya ve Rusya ile yapılan savaşlarda cephelerden gelen bozgun haberlerine üzüldüğü, bu sebepten ötürü felç geçirdiği aktarılmaktadır. Osmanlı Devleti'nde doğumu büyük bir mutluluğa, ölümü ise büyük bir drama sahne olan tek padişah Sultan III. Selim olmuştur. 36 yıl boyunca hiç şehzade doğmayan sarayda Sultan III. Selim'in doğması büyük bir sevinçle karşılanmıştır.
28 yaşında tahta çıkan Sultan 3. Selim, 18 yıl padişahlık yaptıktan sonra Kabakçı Mustafa isyanı ile tahtı 4. Mustafa'ya bırakmış ve tekrar ele geçirme gayesi gütmeden dairesinde kafes hayatına başlamıştır. İsyanların devam etmesi sebebiyle tahtını tehlike altında hisseden Sultan 4. Mustafa, Alemdar Mustafa Paşa'nın sarayı kuşatmasından ötürü iyice endişelenmiş, Sultan 3. Selim'i öldürmesi için Darüssaade ağasını görevlendirmiştir. Darüssaade ağası sultanın kapısına geldiğinde "Efendim, kul gelmiş, sizi istiyor." diyerek onu dışarı çağırmış. Sultan dışarı çıkınca Gürcü bir köle, Hazine Ketüdası ve birkaç bostancı üstüne atılmıştır. Hazine Ketüdası Tokat, Nezir Ağa hançer savurarak sultanı yere yıkmışlardır. Yeni gelenler ile birlikte sayıları 12'yi bulan katiller, aralarında cellat bulunmadığı için sultanı öldürme işini kolay becerememişlerdir. Başağıyla Hacı Bağdatlı boynuna kement geçirmiş, İmrahor hayalarını Nezir Ağa'da boğazını sıkmıştır. Sultan 3. Selim aldığı hançer ve kılıç yaraları ile birkaç saat can çekiştikten sonra vefat etmiştir. Cenazesi 30 Temmuz 1808 günü kalabalık bir törenle babası 3. Mustafa'nın türbesine defnedilmiştir. Sultanın ölümünden kısa bir süre sonra başta İmrahor Seyit Mehmet Ağa olmak üzere olaya karışan kişiler Sultan II. Mahmud'un emriyle idam edilmiştir. Kabakçı Mustafa ayaklanmasında tahta çıkan, Alemdar Mustafa Paşa'nın saray baskınında tahttan indirilen Sultan 4. Mustafa'nın saltanatı sadece 14 ay sürmüştür. Sultan II. Mahmud'un tahta çıkmasından bir süre sonra boğularak öldürülmüştür. 23 yaşında tahta çıkan Sultan II. Mahmud, 31 yıl tahtta kaldıktan sonra vereme yakalanarak vefat etmiştir. O dönemde yoksul hastalığı olarak bilinen veremi, Osmanlı padişahına yakıştıramayan hekimleri Sultan II. Mahmud'a akciğer iltihaplanması tanısı koymuşlardır. 16 yaşında tahta çıkan ve 22 yıl padişahlık yapan Sultan Abdülmecit, verem hastalığına yakalanarak saltanatının son dönemini bu hastalıkla mücadeleyle geçirmiştir. 25 Haziran 1861 günü 38 yaşında vefat etmiştir. Osmanlı padişahları arasında ölümü en çok tartışılan padişah Sultan Abdülaziz'dir. 15 yıllık padişahlığının ardından Sultan Abdülaziz kimilerine göre öldürülmüş, kimilerine göre ise intihar etmiştir. Sultan Abdülaziz, ülkede artan karışıklıklar ve isyanlar gerekçe gösterilerek darbeyle tahttan indirilmiştir. Önce Topkapı Sarayı'na, ardından Çırağan Sarayı Fer'iye Dairesi'ne yerleştirilmiştir. Burada kaldığı dönemlerde öldürüleceği korkusuna kapılmıştır. Silahı ve palasının da kendisinden alınması korkularını iyice artırmıştır. İddiaya göre 4 Haziran sabahı abdest alıp odasına girerken annesinden sakalını düzeltmek için makas istemiş, bir süre sonra iniltileri duyan yakınları odaya girdiğinde Sultan Abdülaziz'i kolları bileklerinden kesili halde bulmuştur. Doktorlar geldiğinde ölmüş olan sultanın intihar ettiğine ilişkin rapor düzenlemişlerdir. Bu iddiaya karşı çıkanlar ise öldürülme korkusu yaşayan birinin intihar etmesinin mantıklı olmadığını, önündeki masada Yusuf suresi açık bulunan Kur'an-ı Kerim'den ölmeden önce ibadet yaptığını ve inançlı birinin intihar etmeye eğilimli olamayacağını, ayrıca bir bileğini kesen birinin öteki bileğini kesmesinin zor ve şüpheli olduğunu öne sürerek bu olayın bir suikast olduğunu iddia etmişlerdir. Ölümünden 11 gün sonra İkballerinden Neşerek kadının kardeşi olan binbaşı Çerkes Hasan, eniştesinin katilleri saydığı kişilerden Serasker Hüseyin Avni ve Hariciye Nazırı Raşit Paşaları öldürmüştür. Sultan II. Abdülhamit de tahta çıktıktan sonra amcasının intihar etmeyip bir suikaste kurban gittiği savıyla olaya karıştıkları ileri sürülenleri Yıldız Mahkemesi'nde yargılatmıştır. Sadece 3 ay padişahlık yapan Sultan 5. Murat, akıl sağlığını kaybettiği gerekçesiyle tahttan indirilmiş, 29 Ağustos 1904 günü vefat etmiştir. Oldukça karışık bir dönemde tahta çıkan Sultan II. Abdülhamit, isyanlar ve suikastlar ile mücadele etmiş, yıkılmak üzere olan devleti 33 yıl boyunca ayakta tutmayı başarmıştır. Kendisine düzenlenen bombalı suikastten son anda kurtulmuş, daha sonra yakalanan suçluları affetmiştir. 27 Nisan 1909 yılında Meclis-i Mebusa'nın tartışmalı kararı neticesinde Sultan Abdülhamit tahttan indirilmiş, önce Selanik'e ardından İstanbul'a getirilerek Beylerbeyi Sarayı'na yerleştirilmiştir. Sultan II. Abdülhamit 10 Şubat 1918 günü bu sarayda vefat etmiştir. 65 yaşında tahta çıkan Sultan 5. Mehmet Reşat, 74 yaşında şeker hastalığından dolayı vefat etmiştir.
Osmanlı Devleti'nin son padişahı olan Sultan Vahdettin, 1918 yılında tahta çıkmış, saltanatın kaldırılmasıyla birlikte 1 Kasım 1922 yılında hem kendi hem de Osmanlı Devleti'nin padişahlığı sona ermiştir. Ailesiyle birlikte İtalya'ya sürgüne çıkan Sultan Vahdettin, ömrünün son zamanlarını büyük bir yoksullukla geçirmiştir. Sultan Vahdettin'in 16 Mayıs 1926 günü ölmesinin ardından cenazesi hükümetin onay vermemesi üzerine Suriye'ye gönderilerek Şam'daki Süleymaniye Camii'nin haziresine defnedilmiştir. Cenazesi Türkiye topraklarında olmayan tek Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin'dir.